Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bir iki video öncesinde acil durum ışığı olarak, yani elektrikler kesildiğinde otomatik bir şekilde LED'in devreye girebilmesi için TP4056 lityum şarj modülü kullanarak böyle bir elektronik devre hazırlamıştım. Fakat hem bazı arkadaşların yorumları hem de devre üzerinde inceleme sonucunda evet, gerçekten 5 volt verdiğimizde lityum pilimiz 5 volta kadar, daha doğrusu normalde bu lityum piller 4.1-4.2 voltaj civarlarında akımı kesmeleri lazım. Dolayısıyla bir önceki videoda böyle bir durum söz konusu değildi. 5 volt verdiğimiz zaman pil sonsuza dek 5 volt üzerinden şarj olmaya devam ediyordu. Hiçbir şekilde kesinti işlemi yoktu. Yani pili buradan sökmediğimiz sürece ve bataryayı 200, daha doğrusu prizden adaptörü ayırmadığımız sürece 5 volt sürekli olarak bataryamızı doldurmaya devam edecekti. Bu devrede ise hem transistör değişikliği yaptım hem de görmüş olduğunuz gibi bataryayı olması gereken yerlere, yani TP4056'nın çıkış kısmında bataryanın eksi, bataryanın artı bölümlerine bağladım ki 5 volt uyguladığımız zaman batarya 4.2 voltaj civarlarına geldiği zaman modül üzerinden elektriği akımı kesecektir. Dolayısıyla istediği kadar şarjda durmuş olsa bile, prizde durmuş olsa bile, yani biz bu modüle her ne kadar 5 volt uygularsak uygulayalım, pilin kapasitesi dolduğu zaman lityum şarj modülü TP4056 bu akımı kesecektir. Zaten normal standart bağlantılarımız bir iki video öncesinde de aynı. Sadece burada ek olarak transistör kullandım. Farklı bir transistör kullandım. Tip 41C kullandım arkadaşlar. Yine zaten 5 volt girişlerimizi buradan yapacağız. GND ve artı 5 volt girişi. Şimdi burada şunu belirtmek isterim ki burada 1.2 kilo ohmluk bir direnç kullandım. Bu direnci neden kullandığımı, neden 1.2 kilo ohmluk direnç kullandığımı biraz sonra sizlere göstereceğim. Şimdi mantık zaten aynı. Bir önceki video ile hemen hemen aynı arkadaşlar. GND'mizi vereceğiz. 5 voltumuzu vereceğiz. Lityum şarj modülü üzerinden bataryamız 5 volt, daha doğrusu 4.2 voltaj aralığına geldiği zaman lityum modülümüz şarjı kesecek. Ta ki elektrikler gittiği zaman veya prizden 5 voltluk adaptörümüzü çıkarttığımız zaman, bu arada zaten 5 volt girişimiz olduğundan dolayı kullanacak olduğumuz adaptörün de 5 volt vermesi gerekiyor. 5 volt minimum 1 amper vermesi gerekiyor. 4.2 voltaj civarlarına geldiği zaman şarj akımını keserek hem pilimizi buradaki modül üzerinden koruma altına alacak, hem de şu şekilde göstermem gerekirse benim zaten pilimin üzerine bir tane BMS devresi mevcut. Orijinal bir BMS devresi. Her ne kadar lityum modül üzerinde de koruma devresi olsa bile ekstradan pilimin üzerinde de bir tane BMS devresi mevcut. Eğer kullanabiliyorsanız siz de bu şekilde üzerinde hazır olan bir BMS devreli pil kullanırsanız çok daha sağlıklı bir devre olacaktır arkadaşlar. Hemen şöyle şimdi ayarlı güç kaynağı üzerinden artı ve eksi girişlerimi sağlamak istiyorum. Şu şekilde artı girişimi sağladım. Eksi girişimi sağladım. Şimdi bu saatten sonra yapacak olduğum tek bir işlem var. Güç kaynağı üzerinden artı 5 voltumu göndermek olacak arkadaşlar. Sonrasında zaten lityum şarj modülümüzün ledlerinin yandığını göreceksiniz. Şimdi 5 voltumu gönderiyorum. Bu kısımda görmüş olduğunuz gibi lityum şarj modülümün kırmızı ledi yanıyor. Yani şarj işlemi şu anda gerçekleşiyor. 5 volt, daha doğrusu elektrikler gittiğini veya prizden adaptörümüzü çektiğimizi düşünecek olursak şu şekilde ayırıyorum. Gördüğünüz gibi ilgili ledim yanıyor arkadaşlar. Elektrik geldi veya prize 5 voltluk adaptörümüzü tekrar bağladık. Şu anda şarj ediyor. Görmüş olduğunuz gibi 4.2 voltaja geldiği zaman otomatik bir şekilde şarjı kesecektir. Buradaki kırmızı led maviye dönecek ve pilimiz son derece güvenli bir şekilde şarj olmuş olacak. Uzun ömürlerde kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaratmaz, tehlike yaratmaz. Kendi kendine alev alma gibi bir durumu yoktur.
Burada zaten 2 tane güvenlik öncelikli bir devremiz var. Bir tanesi TP4056 lityum şarj modülü. İkincisi ise benim buradaki bataryamın üzerinde bulunan BMS devresi. Yani buradaki modül bozulmuş olsa bile, her ne kadar sistemde kısa devre bile olsa, pilimin üzerindeki BMS devresinden dolayı kısa devrede olmuş olsa otomatik bir şekilde pilim akımı kesecektir. O yüzden burada en güvenli şekilde kullanabileceğiniz BMS. İlla böyle bir batarya sahip olmanıza gerek yok. Şöyle 18650 lityum piller de olur. Şu şekilde göstermem gerekirse şöyle bir tane pil de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sonuçta aynı hesaba geliyor. Bu da lityum 3.7, bu da lityum 3.7 voltluk pilimiz var. Sadece şarj dolma kapasitesi, bunun tam kapasitesi ne kadar bilmiyorum. Ama lityum 18650 pil, buna nazaran buradaki batarya biraz daha geç bir şekilde şarj oluyor. Eğer şarj edilip mavi ledin yanmasını da görmek isterseniz ben birazdan videonun sonuna da ekleyeceğim. Şarj durumunu izlemek isteyen arkadaşlar izleyebilir. Videoyu zaten hızlandırmış bir şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. Buradaki amaç, tekrar hatırlatmak gerekirse, 4.2 voltaj aralığına geldiği zaman pilimizin şarjını şarj modülü üzerinden kesecektir. Ne zaman ki elektrikler gitti, şu şekilde ledimiz devreye girecek. Elektriğin geldiğini düşünecek olursak tekrardan ledimiz kesilecek. Şarj modülü üzerinden bataryamız, pilimiz dolmaya devam edecek. Burada kullanmış olduğum 1.2 kilo ohmluk direnç ise lityum pil, daha doğrusu lityum modülü pilimi doldurduktan sonra mavi led'e dönecek. Yani şarjın full olduğunu gösterecek. Bu kısımda led'im çok böyle minimize bir şekilde yanacak arkadaşlar. Bunu da şu sebepten dolayı düşündüm. Lityum piller uzun süre tam kapasiteli şarjda beklememesi gerekiyor. Yani full dolu bir şekilde beklememesi gerekiyor. Ve aynı zamanda full bitik bir şekilde de beklememesi gerekiyor. Zaman zaman aralıklı olarak buradaki minimize bir şekilde yanan ledlerden dolayı, örnek veriyorum, toplamında yaklaşık yarım gün, hatta yarım günden fazla bile olabilir. Bu zaman aralığında pili çok ufak bir şekilde boşaltacak. Lityum şarj modülü üzerinden tekrar şarj edecek. Bu bir kısır döngü şeklinde devam edecek. Ama dediğim gibi hiçbir şekilde sisteme, bataryaya, modüle bir zararı yoktur. Olması gereken budur arkadaşlar. Dediğim gibi tam kapasite dolu bir şekilde beklememesi gerekiyor. Ve komple bitik bir şekilde de beklememesi gerekiyor. Sanki biz bu bataryayı sürekli kullanıyormuş gibi böyle bir hissiyat yaratacak. Eğer buradaki ledin hiçbir şekilde yanmasını istemiyorsanız burada 1.2 kilo ohmluk direnç yerine 10 kilo ohmluk direnç kullanabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaratmaz arkadaşlar. Eğer lityum pilin şarj komple dolduktan sonra, yani pilimi doldurduktan sonraki görüntüyü görmek isterseniz birazdan dediğim gibi bunu ekleyeceğim. İzlemek isteyen arkadaşlar izleyebilir. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Umarım yine sizler için faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Yararlı bir devre olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.